Herkese Hollanda'dan, Amsterdam'dan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İndiğimiz durağın hemen yakınında burası vardı. O yüzden buradan başlıyorum. Burası Rembrandt'ın eviymiş. Burada doğmuş. Yanlış söylemiyorsam burada büyümüş ve burada baba olmuş. Çok ünlü bir eserini de burada yapmış. Ama benim dikkatimi çeken farklı bir şey oldu. O yüzden onu size anlatmak istiyorum. Bu arada burası müze. Şimdi şöyle karşıdan yürümeye devam edelim mi? Nerede? Ama bizim gideceğimiz yer düz gidelim. Çok güzel. İşte şimdi Amsterdam'da olduğumu hissettim. Şöyle. İçeride, aşkım bunu sen de bilmediğin için sen de beni dinle. Şimdi içerisi öncelikle müze. İçeriği gezebiliyorsunuz. Mutfakta çalışanlar için bir yer varmış, bir bölme varmış. Tamam. Ama bu bölme oda gibi bir şey değil yani. Duvarın içinde bir şey düşün. Böyle yatılacak bir yer gibi ama o kadar da büyük değil. Tamam. Orada oturarak uyuyorlarmış önceden insanlar. Neden biliyor musun? Yok. Yattıkları zaman çok kan basıncı olacağını, o yüzden de öleceklerini düşünüyorlarmış. Allah Allah. Evet, bu dikkatimi çekmişti. O yüzden de Amsterdam videomda buraya yer vermek istedim açıkçası. Yani evin için çok merak etmedim ama bunu anlatmak istedim. Şurada bir mantar işareti var. Bunlar Hollanda'da bayağı bilinen bir şey. Magic mushroom. Şöyle zehirli mantarmış ve yediğiniz zaman yapıyormuş işte hayal dünyasına yapıyor. Aynen, halüsinasyon gösteriyor. Bu elbiseleri de görünce dikkatim dağıldı da burayı da göstermek istedim. Evet, farklı tarz şeyler var. İşte böyle mantar gördüğünüzde içeriye girip onu alabiliyormuşsunuz oradan gibi bir bilgi. Alın bunu, ne yapıyorsanız yapın şimdi. Bunlar tatlı mı? Ne kadar değişik. Çok sağlıksız gözüküyor. Şimdi biz buradan köprüyü geçince sola döneceğiz. Bayağı da meşhur bir yere gelmişiz yanlışlıkla ya, değil mi? Tam merkezi gibi bir şey. Çok fazla bisikletli var. Açıkçası bunu baştan söylemek istiyorum. Çoğunuz da biliyorsunuzdur. Bunlar varken burada tekne turu olmaz herhalde. Burada yapılmıyordu belki zaten. Tekne turunu sonra söyleriz. Şunu söyleyeyim. Biz buradan soldan gideceğiz bu arada aşkım. Şöyle. Bunu baştan söylemekte fayda görüyorum. Birçok insanın da aslında bildiğini düşünüyorum. Amsterdam'a gelecekseniz arabayla gelmeyin. Bence Hollanda'da arabayla gezmeyin. Şöyle, biz kalacağımız yerleri ona göre tutup genelde gezeceğimiz yerlerde arabasız gezmeyi tercih ediyoruz. Tabii şehrin konumuna göre değişir. Mesela işte Bosna'da arabayla gezmek aslında biraz zorundasın. Tabii. Şehirler arası gezeceksen. İşte Mostar'a falan gitmek için. Evet. Onun dışında çok kullanmıyoruz dediğim gibi arabayı. Buraya da arabasız geldik. Top taşımayı kullandık. 1 saatlik ücret 3,5. Bir günlük bilet 9,5'tu. Evet. Biz kredi kartımızla direkt okutup girdik çünkü makine bozuktu. Ne olduğunu anlamadık. Aynen, bir de ticket almadan binemeyeceğimiz için, makine de bozuk olduğu için öyle bir yaptık. Öyle de biliniliyormuş yani. Türkiye'de olduğu gibi şansımızı denedik, o da oldu. Şimdi Hollanda'da yamuk evler meşhur. Bunlar biraz bize yamuk gibi geldi. Şöyle şu ikisi mesela birbirine yaslanmış gibi geldi. Başka da görürsek onları da göstereceğiz. Bir yandan da anlatmak istedim. Şöyle. Şunlar yamuk. Olabilir. Karşıdan görmek lazım. Bir şey yapamıyorum ama olabilir. Şöyle. Bu evler zemin yumuşak olduğu için ay çok hızlı gitmiyorlar mı bisikletler? Evet, tekrar başlıyorum. Bu evler zemin yumuşak olduğu için kayıyormuş zamanla. Bazı insanlar bunu yaptırıyormuş, bazıları yaptırmıyormuş. Bu evler işte birbirine yaslanıyorlarmış böyle kaydıkları zaman. Bak, sanırım mesela bu onlardan bir tanesi olabilir. Şimdi baksana. Evet. Bu sanki kaymış gibi. Şimdi Hollanda'da göller, işte denizler, bataklıklar doldurularak yerleşim yerleri oluşturulmuş. Ay, al sana yamuk ev. Bakalım görecek misin? Şimdi göstereceğim oraya. O yüzden işte zemin yumuşakmış. Bayağı kaymış değil mi?
Dur çekeyim onu. Ay şimdi bayağı kaymış harbiden. İnsanlar korkmuyor mu ya? Amsterdam'da yapabileceğiniz başka bir şey de böyle gezi turlarına katılmak. Burada bir tur var. 14,5 ve 10,5 diyor bir saati. Evet, büyük kişi 14,5'muş, çocuklar 10,5'muş. Burada da diğer tekneleri de var. Bir de özel tekneler var burada. Böyle biraz daha ailenizle ya da arkadaş grubunuzla binebileceğiniz. Onları da tercih edebilirsiniz. Onları da görürsek söylerim. Daha görmedik yani başladıkları yeri. O yüzden fiyat bilgisi bizde şu anlık yok. Şimdi gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradaki bisiklet kullanımı gerçekten çok fazla. Şehir içi yolların çoğu 30 kilometre hızla gidiliyor. Şuradaki bisiklet parkından bence ne kadar kullanıldığını bisikletlerin daha iyi anlayabilirsiniz. Bir de ayrıca şey de var. Bisiklet kapalı otoparkı da var. Şaka yapıyorsun. Evet, bilmiyor muydun? Hayır, görürsek onu da gösterelim. Yani şurada bir sürü bisiklet var şu anda. Şimdi Hollanda ile ilgili biraz deneyimlerimizden bahsedelim. Biz güneyden geldik değil mi? Güneyinden geldik. Şöyle güneyde çok ciddi bir kuralsızlık var. Aşırı dikkat çekiciydi. Yani sollama yapıyor, mesafe bırakmadan önüne kırıyor falan. İşte sinyal yok. Hatta burada bir tanıdığımız var. Onlarla görüştük. Onlarla işte konuşunca çok şaşırdılar hani burada öyle bir şey yok diye. Gerçekten de Amsterdam tarafında kurallara uyuluyor. Onu fark ettik. Yani buradaki ve çevredeki yerlerde. Tabii biz sadece otobanı görüyoruz. Şehir içini bilmiyorum ama otobanda durum bu şekilde. Onun dışında dikkatimizi çeken 4 şerit otobanları var ama otobanların hız sınırı 100. Çok enteresan. 100 ama şöyle 100. Sabah 6, akşam 7 100. Akşam 7, sabah 6 130. 120 var mıydı bilmiyorum. 130'u gördüm. 120 de var galiba. 120 Emin var, değilim. Var. Evet, Değil mi? Var. Öyle. Bunlar dikkatimizi çekti. Hollanda'da plakalar sarı. Taksi plakaları mavi. Bunu fark ettik. Bize farklı gelen dışarıdan bakınca dikkatimizi çeken şeyler böyle. Bu arada otobanda çok fazla karavanlı gördük. Karavan burada bayağı önemseniyormuş, kullanılıyormuş. Yani gerçekten çok fazlaydı ve sezonu da değil yani bence. Hani asıl yaz aylarında daha çok çıkarlar diye düşünüyorum. Ona rağmen öyleydi. Onun dışında dikkatimizi çeken başka bir şey. Mesela şehirlerin merkezi yerlerinde bile hem binalar alçak katlı hem de mesela binalar nasıl anlatayım? Mesela şurası bir ev ya. Yanındaki farklı bir ev, yanındaki farklı bir ev. Ama burası 3 katlı. Mesela 3 katı da bir kişiye ait. Merhaba. Bahçe kapısının önünde de böyle küçük bir şey var. Dikkatim dağıldı. Bahçe gibi bir şey var. Aslında bahçe değil ama böyle kapıda kaldırımda bir masa sandalyesi falan var. Güzeldi yani değil mi? O dikkatimizi çekti mesela. Hani şöyle yol kenarında küçük bir bahçeniz var. 2-3 kat dediğim gibi bir kişiye ait, yan başka bir kişiye ait falan. Ben de şimdi az önceki konuya geri döneceğim de. Ben de diyorum ki neden bakıyorlar böyle durmuş çok birebir bakınca bir de mimik de yok diye anlayamadım neden baktıklarını. Çok odaklanamadım da açıkçası. Öyle. Başka da şu an aklımda bir şey var mı? Şu an benim aklımda başka bir şey yok. Aşkım senin varsa söyle. Yok, benim de o kadar. Şimdilik bu kadar. Her şeyi de gördük. Otobüse ayrı bir yol vardı. Metrobüs gibi. Aynen İstanbul'daki metrobüs gibi. Ama normal otobüstü bizim gördüğümüz kadarıyla değil mi? Ne kadar dar sokaklar hepsi. Aynen. Baksana şeye. Neye? Aa o ne öyle? Köprü mü? Bir taraf birbirine bağlı. Gösteremedim. Onun dışında şeyi söyleyecektim. O kadar çok şey görüyorum ki gerçekten şu an dikkatim dağıldı. Bence bir duralım ben bir konuşayım öyle gidelim aşkım ben. Kolum da ağrıdı bir yandan. Şeyi söyleyecektim. İşte otobüsü söyledim. Diğer söyleyeceğim şeyi de unuttum. Hatırlayınca söyleyeyim.
Onun dışında bizim gördüğümüz kadarıyla park yeri sıkıntısı var değil mi? Yani ya da biz çok merkezi yerlerde miydik bilmiyoruz tabii. Park yeri pek bulamadık. Ve böyle ceza yazarken insanlar da ceza yazıyormuş ama ayrıca araçlar geziyormuş böyle. Yasak yere park ettiğiniz zaman plakanızı okuyup eğer mesela işte bilet almanız gerekiyorsa park ettiğiniz yere ve almadıysanız plakanızı okuyup direkt ceza yazıyormuş. Yani bayağı dikkatli olması gerekiyor. Yani normalde de zaten biletinizi alın, o manada söylemiyorum da daha çok şey yapmak lazım ve cezaları Almanya'ya göre daha yüksek. Bir parkın cezası 80 euro muydu? Park. 50 eurodan başlıyor 80 euroya kadarmış evet. Öyle biraz yüksek yani. Burası şehrin en ünlü meydanı, Dam Meydanı. Gördüğünüz az önceki beyaz heykelde 2. Dünya Savaşı'nda ölenler için anıt olarak yaptırılmış. 1956 yılında da buraya dikilmiş. Birisi bana Instagram ne ya? Amsterdam diyeceğim, Instagram dedim. Amsterdam gezinin en çok ne dikkatini çekti derse istisnasız yamuk binalar diyeceğim. Gerçekten algıda seçicilik oldu. Sadece nehir kenarındaki değil, her yerdeki yamuk binaları seçmeye başladık. Bir de şunu söylemek istiyorum, burada böyle çok fazla dar ara var, bu tarz çok ara var. Şu evler zaten tam bir Hollanda mimarisi. Şimdi söylemek istediğim bir şey daha var. Burada coffee shop'lar var. Bunların normal kahve dükkanı, kafe zannetmeyin. Burada yasaklı. Normalde Türkiye'de yasaklı olan maddeler kullanılıyor. Tabi buralarda yasak değil. Şöyle bir sokağa da girelim de Hollanda'nın meşhur şu sokaklarını görelim. Ne kadar çok bisiklet var değil mi? Daptar sokakta kaç tane arka arkaya bisiklet. Bunlar birbirlerine bir de bağlı da değiller değil mi? Evet öylece bırakmışlar. Bayağı kullanılıyor gerçekten. Kastettiğim evler işte böyle. Bakın şimdi burası 7 numara. Kapı, cam. Aynen yukarıya doğru bunun. Hemen şu yan taraf başka birisinin. Bahsettiğim yerlerde de önünde böyle küçük oturma yerleri oluyor. Tabi burası şeymiş. Bu 4 cam da buna aitmiş. Bu taraf farklı birininmiş. Şimdi burası farklı biri. İşte Hollanda deyince hepimizin aklına gelen o manzara aslında nehir. İşte kanal diye bahsediyorlar sanırım burada. Değil mi? Baksana şu böyle şeye gidiyor yani. Uzun gidiyor. Şehir boyu. Şu hep bir meşhur fotoğraf var ya şurada bisiklet var. Çekil. Evet. Onun İlerisi şu mi? İleride bir yerde olması lazım da aslında hepsi aynı. Şimdi o tarafa doğru zaten gideriz biz büyük ihtimalle. Ya burada öyle yani o aslında belli bir tam şey yeri yok yani. Evet ama oralar tabii daha meşhur buraya göre. Bak şimdi mesela hep böyle yukarıya doğru az önce demek istediğim şey çok anlaşıldı mı bilmiyorum. Evler apartman gibi ama bir kişinin evi 3 katlı yukarıya doğru ince uzun. Sizi getirmek istediğim yer burasıydı. Burası da evlerin, nehrin çok güzel olduğu bir yer. Hemen zaten oranın arkasında. Burada aynı zamanda da alkol içmek yasakmış. 100 euro cezası varmış. Sanırım nehire düşerler diye düşündüm. Aklıma direkt o geldi. Biz buradan kaldığımız yerden bir devam edelim bakalım neler göreceğiz. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani bence Amsterdam'da gezmek gerçekten çok eğlenceli. Burası da bence biraz Paris gibi değil mi şey olarak? Gez sokak sokak yani. Her yerde böyle şey. Güzel. Hani Amsterdam'ı, Hollanda'yı, mimarisini anlayabileceğin evler Aynen. falan. Yani bence çok güzel. Ben böyle şeyleri seviyorum zaten. Hani yoksa şurada şu kafe varmış, burada bu kafe varmış. Tabii ki farklı olan şeyleri seviyorum. Ama onun dışında hani asıl maksat bence şehrin havasını anlamak, mimarisini görmek, tarihini görmek diye düşünüyorum. Güzel ya. Burada da yamuk mu evler bir bakayım. Taktık şimdi biz buna. Yeni bir ceza. Sokağa tuvaletini yapmanın cezası 140 euroymuş. Berlin'de olmayan İçilmiyordu sokak şeyler şeyde. bunlar. Alkol mü? Yani Ot falan da yasak. Aynen. Yani Bunu Türkiye'de öyle değil ya. yasaklı olan maddeler de yasak. 100 euro cezası varmış. Bak bu meydanlarda demek ki yasak. Bu arada
Yani buraya geçerken gerçi mecbur herkes aynı yollardan geçecek değil mi aşkım? Ben açıkçası buraları şey olarak önermek istemedim. Yo, Şimdi geçmeden bizde de gezebilir aslında ya. belki farklı bir yoldan Çok uzun bir gelinebilir. cadde değil. Ya o az önceki caddeyi bence hiç girmeye bile gerek yok. Sırf fotoğraf için girdik ama tabii biz ne olduğunu falan bilmediğimiz ve ilk defa geldiğimiz için bence kesinlikle ailece girilecek bir yer değil. Eğer böyle şeylere dikkat ediyorsanız tabii ki. Ya ben şahsen çocuğum olsa girmem böyle yollara. Gerek yok. Bence biz buradan düz gidelim. Gel. Başka bir yere gideceğiz şimdi. Dediğim gibi orayı eleyebilirsiniz. İsteğinize göre. Bu arada kaç saattir geziyoruz. Amsterdam'a bu kadar çok bank koyduğunuz için teşekkürler. Gerçekten oturacak bir yer yani bulamadık. Onun dışında da kalın kıyafet getirmiştik aslında yanımızda ama gördüğünüz gibi yeni kıyafetler aldık üstümüze. Kalın aldık ama kışlık kıyafet getirmemiştik yani akıl etmedik o kadar soğuk olacağını. Reklam değil. Kesinlikle sadece tavsiye. Ama bunu söylemek istiyorum. Eğer bir ihtiyacınız olursa Hollanda'daki Primark Almanya'dakine göre çok uygun. Üstümüzdekini 5 euroya aldık yani öyle düşünün. Bunu da buradan söylemiş olayım. Bir şeye ihtiyacınız olursa Primark'a bakabilirsiniz. Hollanda'da evlerle ilgili dikkatimizi çeken başka bir şey daha anlatmak istiyorum. Bunu gezi esnasında dikkatimizi çekti ve bunları araştırdık. Gördüğünüz gibi şöyle evlerin uçlarında kancalar var. Dedik ki neden bu evlerin uçlarında kancalar var? Çünkü bu birçok evde var. Eskiden sokaklar dar olduğu için eşya taşımak zor oluyormuş. Bu yüzden de eşyaları bu şeylere, kancalara halat bağlayarak çekiyorlarmış yukarıya. Hatta biraz böyle dışarı doğru oluyormuş bunlar. Bunun sebebi de işte çekerken binaya çarpmamasıymış. Ve anlatmak istediğim bir şey daha var. Şu gördüğünüz eve benzeyen şey yanındaki. Diğer yanındaki o kadar olmasa da o da biraz öyle. Şu mesela o da. Burada gördüğünüz mesela bunlar ev gibi değil mi? Hollanda'da bu tarz gemilerde yaşamak çok meşhur. Ev yerine böyle gemilerde yaşıyorlar. Gördüğünüz gibi mesela burası adamın evi. Ayrıca bir evi olmuyor bunların genelde ve burada yaşıyorlar. Bütün nasıl denir? Bütün sene işte ya da oturmak istedikleri şey boyunca. Gördüğünüz gibi bakın adam oraya balkon yapmış. Masasını, sandalyesini koymuş. Yandaki aynı şekilde oraya veranda gibi şey yapmış. Bu taraftaki tabii çok detaylı göremiyoruz yanımda olanı. Dediğim gibi bunlar ev olarak kullanılıyor ve bu Hollanda'da çok yaygın bir durum. Amsterdam gezimizde sizi bir camiye getirdim. Bu caminin ilginç tarafı caminin kiliseden çevrilmiş olması. Burası önceden bir kilise binasıymış. Daha sonrasında da farklı amaçlarla kullanıldıktan sonra 1980 yılında Amsterdam Türk Müslüman Cemiyeti tarafından satın alınmış. Haç işaretleri hilalle değiştirilmiş. Ana giriş kapısına da farklı bir şey inşa edilmiş. Şu anda onu buradan bakmaya bir çalışayım. Bulmaya çalışayım. Mihrap inşa edilmiş. Kıbleye uygun olacak şekilde mihrabı normalde ana giriş binası olan yere yapmışlar. Burası da dışarıdan görüntüsü. Her ne kadar camiye çevrilse de gördüğünüz gibi kilisenin izleri hala duruyor. Zaten şöyle çevrilmiş ama sadece işte bahsettiğim gibi haç işaretleri hilale çevrilmiş. İşte içeriye Arapça yazılar yazılmış ve bir mihrap yapılmış. Geri kalan şeyler de ellenmemiş zaten. Yani kısacası orijinal haliyle pek de oynanmamış. Caminin dışı da böyle gözüküyor. Bildiğiniz yani kilise gibi ama camiye çevirmişler. O yüzden şu tepesinde de haç işareti varmış. Şu an yan taraftan hilal şeklinde gözüküyor. Tepesinde de en uçlarda hilal işareti var. Böyle bir cami yapmışlar. Değişik bir atmosferi olmuş. Buraya uğrayabilirsiniz. Burası Jordan Mahallesi. Bunu yine Instagram'da büyük ihtimalle fotoğrafını görüp eklemişimdir. Gerçekten de eklenecek kadar varmış. Bayağı güzel bir yermiş. Şurada da kilisenin üstündeki şey dikkatimizi çekti. O bir böyle taç gibi, kral tacı gibi. Sokakta güzel bir sokakmış. Camiye çok yakın. Oraya gelmişken buraya da gelebilirsiniz. Bu gemiden evleri bu nehrin kenarında daha sık görebilirsiniz. Çünkü karşıda
burada. Bunların hepsi ev. Burada insanlar yaşıyorlar. Ve bu burada nasıl desem bir gelenek gibi diyebiliriz. Onun dışında bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şehrin merkezinde Amsterdam'da hiç markete denk gelmedik. Yani küçük bakkal tarzı marketler var ama. Aşırı pahalılar. Evet, aşırı pahalılar. Ve büyük market yok, süpermarket yok. Nedeni de şuymuş. Gördüğünüz gibi Amsterdam'ın sokakları biraz dar. Tarihi sokakları var. Dar sokakları var. O yüzden de buralarda süpermarketlere yük taşıyamayacakları için şehrin merkezinde yokmuş. Biraz daha dışarı mahallelerdeymiş. Geniş mahallelerdeymiş. O yüzden de küçük marketler varmış. Bunu göstererek başka bir şey anlatmak istiyorum. Hollanda'da hiç görmediğimiz tabelalar gördük. Mesela otobanda acil durum yol şeyleri için ismini unuttum şu anda. Yol kenarlarında cepler oluyor ya acil durumlar için. Orada tabela var Hollanda'da. Arabanın kaputu açık düşünün tabelayı. Önünde de adam kaputa bakıyor. Yani arabanızı arıza yaparken buraya çekin şeyini böyle anlatmışlar. Böyle farklı değişik tabelalara denk geldik işte. Bazılarını siz de bu videoyu izlerken gördünüz. Buna da değinmek istedim ekstra. Burada bizim gezdiğimiz yerler haricinde Van Gogh Müzesi var. Orayı gezebilirsiniz ve değişik farklı müzeler de var. Dilediğinizi gezebilirsiniz. Anne Frank'in evine gittik aslında ama çekmedim çünkü tadilattaydı dışı. Oraya da gidebilirsiniz. Herhalde yani listemizdeki her yeri böylelikle gezmiş olduk. Ama dikkat et. Eklemek istediklerinizi bilenler özellikle eklerse gelecek olanlar için de listede yeni bir rota mı? Nokta olmuş olur. Yeni bir adres olmuş olur. Birbirimize faydalı olmuş oluruz. Başka bir seyahatte, yeni keşfedilecek yerlerde, yeni mekanlarda, yeni ülkelerde, yeni şehirlerde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, mümkünse yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.